Evet arkadaşlar, RC Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben El Profesör. Bugün karşınızda bir inceleme videosuyla beraberiz. Bugün hangi aracı inceleyeceğiz? Şu şekilde HPI dev araç VR8 Flux elektrikli 1/8 rally arabası. Evet arkadaşlar, bu dev aracımızın şimdi kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Şimdi mutfak zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi kutumuzu şöyle kesiyoruz ve açıyoruz. Bakalım içinden nelerimiz çıkıyor. Oo, harika. Şöyle bir adet kumandamız çıkıyor. Şu şekilde gerekli olan tekerlek söküp takma aletleri, onun haricinde yine bu amortisörleri sertleştirmek için olan C halkalardan bir de ufak bir alyan takımı çıkıyor. Genel olarak modelci arkadaşlarımızın evlerinde rahatlıkla aracı söküp takabilmeleri için. Bu arada 1/8 ölçekli VR8 modelimiz, rally aracımız mükemmel bir rally performansı gösteriyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde harika bir Ford Repsol kepimiz var. Ford Escort Repsol kepimiz var. Evet, açıyoruz. Şimdi aracımızı kutunun içerisinden çıkartmamız gerekiyor. Burada bir ışık sistemi mevcut. Kepin üzerine dahili olarak takılmış. Evet, böyle bakın arkadaşlar, ve ışık sistemi var. Burada önden ve arkadan LED sistemleriyle birlikte bu şekilde aydınlatma sağlayan bir sistemimiz var. Evet, mükemmel aracımızı açmaya devam ediyoruz. Kutumuzu atalım. Bu arada içerisinden bir adet her zaman olduğu gibi bir manuel çıkıyor. Bu manuelde aracın yedek parçalarının neler olduğunu, işte patlatılmış resimler, aracın hangi parçaları nereye takılıyor, bunları görebiliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar şu şekilde bir aracımızın bağlı olduğu bir kutumuz var. Bunu da buradan söküyoruz. Bakıyoruz. Evet. Harika bir araç. Güzel, keyifli. Daha öncelerden bu aracımızın, yani VR8 Flux modelinin çok daha farklı versiyonları vardı. Aslında şase yapısı olarak çok fazla bir farklılığı olmamasına rağmen jant, lastik, işte kep farklılığı vardı. İlk zaten bu VR8 modeli yıllar önce ilk çıktığında kep olarak Abu Dhabi kepi vardı. Ben hatta şimdi şuraya koyuyorum, görebilirsiniz. Daha sonraları bu araçta Ken Block'un kepi vardı. Hatta Ken Block'un birkaç tane versiyonu çıkartıldı HPI olarak. Şimdi yine aynı şekilde onları da koyuyorum. Daha sonra bunun bir önceki versiyonunda Subaru kepi vardı. Subaru Rally kepi. Ve şu anda da en son güncel kepimiz nedir? Ford Escort Rally arabasının birebir orijinal lisanslı üretilmiş kepi. Tabi bunda fark olarak diğer keplerden daha farklı olarak şu ön kısımda far yuvaları içerisinde görebiliyorsunuz. LED takılmış ve yerleştirilmiş durumda. Aynı şekilde arka kısımda da bu far yuvaları takılmış ve LED'ler yerleştirilmiş durumda. Gayet güzel bir şık bir keple sunuluyor. Aracımızın şase yapısına baktığımızda yine aynı şekilde daha önceki VR8 modellerinde olduğu gibi alüminyum bir şasemiz var. Alüminyum ve gayet dayanıklı, darbelere, çizilmelere, hoplama zıplamalara dayanıklı bir alüminyum şasemiz var. Şimdi bu VR8 modelinin aynı zamanda salıncaklar, ön ve arka salıncaklar, onun haricinde işte C-haplar dediğimiz şu tekerlek bağlantı bölümleri, buralar zaten
yine daha önceki versiyonlarda olduğu gibi gayet sağlam ve dayanıklı bir pozisyonda. Ön ve arka salıncakların hemen üzerinde bulunan şu parçalarımız, şu metal parçalarımız viraj denge çubukları. Bu viraj denge çubukları aracın arazi üzerinde veya yolda aniden dönüşlerinde aracın takla atmamasını, devrilmemesini sağlıyor. Yine ayarlı amortisörlerimiz var. Tabi bundaki ayar coilover şeklinde değil, şu içerisinden çıkan C halka parçalarını buralara takmak suretiyle amortisörlerin sertleştirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar, aracımızın direksiyon servosu torklu ve su geçirmez bir servo sistemiyle donatılmış. Onun haricinde aracımızda metal olarak her zaman olduğu gibi metal supur dişlisi var. Bu metal supur dişlisi tabi arazide kullanacağımız için bu aracı, yani ralli aracı olduğu için tabi ister istemez buraya taş toprak fırlayacaktır ve öyle bir durumda supur dişlisinin kolayca sıyrılmaması açısından fabrikanın bu şekilde bir dişli, metal dişli sunmuş olması gayet güzel bir olay. Yine pinyon dişlimiz Mod 1 bir pinyon dişlimiz var. Supur dişlisiyle aynı oranda. Bu dişli oranlarını istediğimiz şekilde yine değiştirebilirsiniz. Ve bu hızını, torkunu değiştirip kullanabilirsiniz aracımızı. Aracımız üzerinde bulunan fırçasız motorumuz 3660 serisi, yani 3660 serisi dediğimiz motorun boyutlarını gösteriyor. 3700 kW'lık bir fırçasız motora sahip bir araç. 2S ve 3S lipo bataryayla, yani 7.4 volt veya 11.1 volt, maksimum 11.1 volt bir bataryayla yüksek tork ve hız sunabilen bir motora sahibiz. Yine aynı şekilde HPI'ın Flux serileri için üretmiş olduğu yeni tip ESC'miz araç üzerinde waterproof olarak mevcut sunulmuş. Aracımızda ön ve arka diferansiyel kutularının iç kısımlarında ani darbelerde şasenin mukavemetini arttırmak açısından bir takım destek malzemelerle güçlendirilmiş bir halde. Ortada supur dişlisinin hemen iç kısmında diferansiyel mevcut. Yani bu araçta orta diferansiyel olması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aracın güç dağılımını ve aynı zamanda herhangi bir ani durumda, herhangi bir zorlanma durumunda aracın dişlilerine, diferansiyel dişlilerine, ön ve arka diferansiyel dişlilerine çok aşırı yük binmesini engelleyip aracın mukavemetini daha da arttırıyor. Yine bahsetmiş olduğumuz gibi şu şekilde bir kablomuz var. Bu da kablomuz şuradaki ışıklandırma sistemine buradan montaj yapılabilmesi için gerekli sokete sahip. Aracımızın jant ve lastikleri yine kepimizle birebir uyumlu. Oz Racing'in mükemmel bir replika edilmiş jant ve lastiklerine sahip. Bu da zaten gerçeğinde olduğu gibi birebir aynı havayı size verecek olan bir görüntü sağlıyor. Şimdi ön kısımda, aracımızın ön kısmında yüksek darbelerde herhangi bir şekilde aracımızın zarar görmemesi için olan bir tampon koruyucusu var, sünger ve aynı şekilde şu skid plate dediğimiz parçalarla bu desteklenmiş durumda. Yani araç zaten var olduğundan beri, ilk üretildiği günden beri sağlamlık olarak gayet iyi bir durumda. Dolayısıyla fabrika bu konuda ekstradan bir geliştirme yapmaya ihtiyaç duymuyor. Ama tabii bunlarda ne yapıyorlar? Elektronik sistemler, yani motor ESC'ler her gün güncelleştirilip o şekilde bir size daha iyi bir şey sunuyor.
Aracımızın bu arada şeyine bakalım. Kumandasına bakalım. Şöyle güzel bir kumanda sistemi sahip. Yenilenmiş, yeni sistem bir kumanda. Bunu da açıyoruz. Ve bunu da açtığımızda içerisinden TF51 yeni sistem bir kumanda çıkıyor. Bu TF51 yine aynı şekilde 2.4 GHz bir kumanda. Yani kesinlikle ve kesinlikle frekans karışımına sebep olmuyor. Aynı şekilde bu kumandamızın çok ergonomik bir yapısı var. Bakın şu elcik kısmında şu ön kısım lastikle desteklenmiş. Yani elimizden kaymıyor. Şu kumandanın kenar kısımları yine aynı şekilde şöyle bastırıp ittirdiğimizde plastik değil lastik, kauçuktan yapılmış ve bu da kaymayı engelliyor. Yani masa üzerinde bir çalışma yapıyorsunuz. Ufak tefek hareketlerle şeyi engelliyor. Tabi kumandamızın yine direksiyonumuz var. Elcik kısmında, direksiyonumuzun şu tutma kısmında yine bir süngerle desteklenmiş durumda. Bu da gayet size kolay bir kullanım sağlıyor. Şimdi kumandamıza bir de pil takalım bakalım nasıl çalışıyor. Evet, kumandamıza pil taktık. Şimdi kumandamızda on-off düğmemiz şu arka kısımda. Basılı tutuyoruz. Üzerinde bir adet kırmızı ışık yanıyor ve bu kırmızı ışık eğer içerisindeki piller bitmiş ise veya azalmış ise size alarm veriyor. Burada hem yanıp sönüyor hem de dıt dıt diye sinyal verip alarm veriyor. Üzerinde normal trim ayarlarımız var. İşte direksiyonumuzun sağa sola dönmesi. Eğer bu kumandayı yakıtlı bir araçta kullanıyorsanız gaz trim ayarı var. Ki bu gaz trim ayarıyla biliyorsunuz işte bir tık daha rölantiyi arttırabiliyorsunuz vesaire. Ama elektrikli bir araç olduğu için burada gaz kanalının trim ayarıyla herhangi bir işimiz yok. Onun haricinde direksiyonun hem sağa hem sola çok veya az dönmesi için steering dual rate yani her iki tarafa da açı ayarı yapabiliyoruz. Yani daha fazla dönsün, daha az dönsün şeklinde ayar yapabiliyoruz. Endpoint ayarı var burada. Şimdi gaza tam bastığımda ileriye tam gitmesin. Hatta birazdan şimdi aracın üzerine batarya takıp o şekilde bu olayı daha iyi görebiliriz. Hemen onu yapalım o zaman arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bataryamızı takıyoruz ve aracımızın üzerinde kumanda fonksiyonlarımızı detaylı olarak inceliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi aracımıza batarya takıp hem kumanda fonksiyonlarını ne olduğunu göreceğiz hem de aynı zamanda ufak bir test yapacağız aracımızın nasıl gittiğine dair. Şu kısımda malumunuz yine eski modellerinde de olduğu gibi batarya yuvamız mevcut. Bu batarya yuvamıza bataryamızı takıyoruz ilk olarak. Aracımızın daha önceki versiyonlardan farklı olarak üzerinde XT60 konnektör takılmış durumda. Bizim bataryamız tabi DINS konnektör olduğu için bir ara adaptörle hemen bunu bu şekilde takıyoruz. Şimdi ilk başta her zaman olduğu gibi kumandamızı açıyoruz. Akabinden şuradan ESC'mizi açıyoruz. 2S batarya taktık ve hemen 2 defa ESC'miz öttü. Şimdi baktığımızda gayet güzel bir performans sergiliyor. Şimdi arkadaşlar burada steering dual rate'i maksimum açtığımızda direksiyonumuz tam dönüyor. Evet arkadaşlar, buradan steering dual rate'i kıstığımızda gördüğünüz gibi az dönüyor. Bunu arttırdığımızda tam turu alabiliyoruz. Şimdi steering trim'den bakın böyle, yani direksiyon trim ayarından sağ ve sol trim yapıyoruz. Ayrıca burada endpoint ayarı dediğimiz ayarlarımız var. Bu endpoint'te örnek veriyorum, şu anda ben tam gaz bastığımda tam gaz gidiyor. Ama acemiyim veya kullandığım yerde, mekanda bir sıkıntı var. Yavaş kullanmam gerekiyor. Veya ufak bir çocuğa verdik veya bir arkadaşımıza verdik acemi. Buradan kıstık.
Bakın tam basıyorum ama tam gitmiyor. Buradan endpoint'ten forward ayarını, yani ileri ayarını açtığımda gördünüz mü? Buradan kıstım. Buradan arttırdım. Yine aynı şekilde endpoint ayarlarından sağa veya sola direksiyonun çok veya az dönmesini sağlayan endpoint ayarı yapılabiliyor. Bu arada yine kumandamızda bulunan bir özellik 2.4 GHz kumanda ve FaceSafe özelliği mevcut. Yani ben bunu kullanım esnasında kumanda menzilinden çıkarttığım an otomatik olarak aracımız duracak. Yani ESC'ye giden sinyal hemen nötr pozisyonuna geçip aracımız gaz verme pozisyonundan çıkacak. Yani şu anda bir deneme yapıyoruz. Kumandamızı kapatalım. Herhangi bir şekilde alıp başını gitmedi. Ben şimdi kumandamı açıyorum. Diyelim ki ben arabamı kullanıyorum. Kumanda menzilinden çıktım. Bakın şu anda gaza basıyorum ve kumandayı kapatıyorum gazdayken. Bakın elim gazda olmasına rağmen kumandayı kapattığımda araç gaz sinyali alamadığı için FaceSafe moduna geçtiğinden dolayı hemen ne yaptı? Gaz pozisyonuna çıkıp araç durdu. Yani bu sayede de aracımızı paramparça olmasını kurtarmış olduk. Bu arada ESC'mizin üzerinde, kuvvetli bir ESC'miz bu. ESC'mizin üzerinde bir fan var. Bu fan sayesinde ESC'miz sürekli soğuyor. Başta da söylemiş olduğumuz gibi waterproof bir ESC elektronik sistemi sudan zarar görmüyor. Tabii ki burada tuzlu sudan bahsetmiyoruz. Bu normal işte tatlı su dediğimiz standart bir suyla, yağmur suyu vesaire gibi. Şimdi tuzlu suda malum elektrik akımı tuzlu suda iletildiği için herhangi bir durumda zaten bataryamız, lipo bataryalar tuzlu suya maalesef dayanıklı değil. Anında hasar görecek ve patlama, yanma riski oluşacaktır. Şimdi arkadaşlar aracımızın genel olarak özellikleri bundan ibaret. Bir de bu arada bakalım şeyimiz nasıl? Işık sistemimiz nasıl? Onu da bir açalım, görelim. Hani o kadar şeyden bahsettikten sonra ışık sistemini görmeden bu videoyu bitirmemek lazım. Bu ışık sistemi bu arada Kanal 3 yazan düğmeden açıp veya kapatılabiliyor. Gördünüz mü? Böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Harika. Şu anda yanıyor. Aynı şekilde arka kısımda stop lambamız var. Tabii bu da sabit yanan bir şey. Hani bu nanolarda olduğu gibi frene basınca yanma yok tabii. Gördüğünüz gibi bakın. Gayet güzel bir şeye sahip. Bu aslında hani aydınlatmadan daha çok ziyade görsel bir ışık sistemi olarak düşünebiliriz. Yani öyle ahım şahım mükemmel bir işte aydınlatmayla gece yolu aydınlatsın diye düşünmemek lazım. Fena değil ama tabii çok zifiri karanlıkta burada bir aydınlatma söz konusu olabilir. Şimdi gayet güzel bir kepiyle birlikte de baktığımızda çok şık görünümü olan bir VR8 modelimiz şu anda karşımıza. Evet, harika bir araç. Şimdi aracımızı 2S batarya ile bu şekilde çalıştırdık. Bir de 3S batarya ile bakalım. Hani nasıl bir performansla, her ne kadar masa üstünde de olsa her ne kadar bir performansla bir farklılık göreceğiz. Bu arada VR8 Flux modelimizi, yani bu fırçasız modelimizi farklı bir videoda yine aynı şekilde dış teste tabi tutacağız. Yani arazi üzerinde rally yapacağız. Nasıl bir gidişatı var onu ayrıca da inceleyeceğiz başka bir videomuzda. Şimdi bir de 3S bataryamızı buna takalım. Hemen şöyle çıkartıyoruz 2S bataryamızı. Şimdi şu 3S bataryamızı takıyoruz. Evet, güzel bir şekilde taktık arkadaşlar. Yerleştirdik. Evet, şimdi ESC'mizi açıyoruz. 3S lipo bataryamızla. Baktık. Her şeyimiz yerinde. Wow. Gerçekten çok vahşi bir
performans haline geldi. Yani bunda da bir epey yüksek devirden dolayı, yüksek hızdan dolayı gördüğümüz gibi burada gayet güzel bir lastik şişmesini görebiliyoruz ki bir önceki videoda hatırlarsanız şey vardı, lastik patlatmıştık. Bunda da biraz herhalde zorlasak lastik patlatacağız gibi. Ama bunda lastik patlama olayı biraz daha zor olur. Eğer ki sert bir zemine, taşa, çakıla veya sivri bir yere sürtmezse. Çünkü tabii bu biraz daha ufak bir lastik ve düz yanaklı bir lastik. Yani offroad araçlardaki gibi lastiğin yapısı şu şekilde değil, daha böyle düz üst kısımlarından. Dolayısıyla bunda bir tık daha şey. Gördünüz mü? Yani yol tutuşu, kullanımı ve birebir gerçekçi yaylanmaya sahip bir aracımız. Aslında bu araç her ne kadar on-road yani asfalt tipi bir araç olsa da hem boyutuyla hem de şase yapısıyla ve diğer teknik özellikleriyle beraber bakın çok güzel bir yaylanmaya sahip. Dolayısıyla bir rally aracı sıfatını alıyor ve aslında hem on-road asfaltta hem de off-road arazide kullanabileceğimiz çok harika bir araç statüsüne giriyor. Yine aynı şekilde bu aracımız için kendi kepinin haricinde HBI Racing'in üretmiş olduğu yine 1/8 işte Subaru kepi ve ileride çıkacak olan değişik kep modellerini de takıp uygulayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna daha geldik. Bu videomuzda ne yaptık? 1/8 VR8 Flux Ford Escort yeni model aracımızın kutu açılımını ve genel teknik incelemelerini yaptık. Bir sonraki videolarımızda da bir de dış test de yapacağız. Yani arazide bakalım rally aracımız nasıl gidiyor, nasıl hopluyor, zıplıyor bunu da göreceğiz. Bir çamurun içerisine vesaire bir sokacağız aracımızda nasıl neler olacak şeklinde. Güzel bir araç gördüğünüz gibi. Sormak istediğiniz bir soru olursa mutlaka yorumlara yazın, cevaplamaya hazırız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ben El Profesör RC Mutfağı'ndan hepinize saygılar, sevgiler.